Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenlise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yeleğin anlatımını yapacağım. Kız bebekler için özellikle tasarlanmış harika bir tasarım oldu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz örnek çalışması çok kolay bir çalışma. Bir önceki videomda detaylı bir şekilde anlattım. Yine hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımın çok kolayca örebileceği modellerden bir tanesi. O yüzden hiç tereddüt etmeden hiç örgü bilmeyen ya da çok az örgü bilen arkadaşlarımın tamamına tavsiye edebileceğim bir model çalışması. Arkadaşlar 1-2 yaşın kullanabileceği büyüklükte oldu. Şöyle ölçü verirsem 36 santim uzunluğunda ve 27 santim şöyle genişliğinde bir yelek çalışması. 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar. İstediğiniz büyüklükte büyütüp küçültebilirsiniz. Sadece şu aradaki model çalışmasının sayılarını artırarak istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Arka bedenimiz de yine örnek çalışmalı. Çok kolay arkadaşlar. Haroşa örgü, düz örgü, lastik örgüden ibaret. Şu zaten çok basit bir çalışma. Çok keyifli örebilirsiniz. Evet. Hazırsak bu modeli örmeye başlayalım mı? Artık başlayalım ama önce beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı yaptıktan sonra hep beraber örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, yelek çalışmamı Nako'nun İnci Bebe serisiyle öreceğim. Anti peeling özelliği olan Nako'nun yine yeni çıkardığı bebe iplerinden bir tanesi. Anti peeling özelliği olması güzel çünkü Nako Elite Baby gibi tüylenme yapmıyor bu ipte. 100 gram ve 250 metre uzunluğunda, fakat Nako Elite Baby'den bir tık ince arkadaşlar. O yüzden 3,5 milimetre örgü şişi kullanacağım. Şayet eliniz sıkıysa 4 numarayla yani 4 milimetre şişle örebilirsiniz. Eliniz benim gibi orta sıklıktaysa siz de 3,5 milimetre şiş tercih edin. Evet, güzel bir yeşil tonu ve renk numaram 6712 arkadaşlar. Yeleğimiz 3 parçadan oluşacak. 2 ön ve 1 arka beden olarak öreceğiz. Ve her iki ön, sağ ve sol ön bedeni arkadaşlar aynı sayılarda başlayacağız. Aynı şekilde öreceğiz. Ta ki şurada yaka ayrımına kadar. Yani şuraya kadar birbirinin aynısı 2 tane örgü öreceğiz. Yaka kısmına gelince sağ ve sol olarak ayıracağız. Bu kadar kolay. Kullanmış olduğum örnek de çok güzel ve yeleğe çok yakıştı ve çok kolay bir örnek. Hiç zorlanmayacaksınız. Hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım bile çok rahat bir şekilde örecekler. Evet, 3,5 milimetre örgü şişime 44 ilmek atarak örgüme başladım ve görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Bu benim sağ bedenim, yani ilikli olacak olan kısım. Sağ tarafı örerken arkadaşlar şu başlangıç ipinizi uzun bırakın ki yan dikişimizde bu ipimizi kullanabilelim. Sol beden için aynısını söylemiyorum çünkü sol bedende bakın tam ilik düğme kısmının olduğu yere denk geliyor. Ama sağ tarafı, ilikli tarafı başlarken şu başlangıç ipinizi uzun bırakın. Evet, 44 ilmeğimi 5 diş haroşa boyunca ördüm ve örgümün düz tarafındayım. Şimdi arkadaşlar şu ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü olacak. Araya da örnek çalışmamızı yapacağız. Hemen başlayalım. İlk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi model çalışmamı uygulayabilmek için bir sıra önde düz, bir sıra arkada ters olarak ilmeklerimi öreceğim ki şu alt zemin oluşmuş olsun. Gelip direkt bu haroşanın üzerine yığılmasın. O yüzden 7 ilmek haroşadan sonra son 7 ilmeğim kalana kadar düz örgü örüyorum. Eğer haroşayı benim gibi düzden örüyorsanız sıranın tamamını düz örgü olarak örebilirsiniz. Fakat bazı arkadaşlarım haroşa örgüyü ters taraftan örüyor. 2 sıra düz ya da 2 sıra ters örgü eşittir bir diş haroşa oluyor arkadaşlar. O yüzden özellikle belirtiyorum. Evet, son 7 ilmek kalana kadar düz örgüyle aradaki ilmekleri ördüm ve son 7 ilmeğim yine haroşa örgü. Evet, ön sıramızı ördük ve tamamladık. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Bu kez ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa örgü, aradaki ilmeklerimiz ters örgü olacak. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. İpi kendime aldım ve aradaki ilmekleri ters örgü olarak örüyorum son 7 ilmeğim kalana kadar. Evet, ters örgülerle ara ilmeklerimi örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmek kalana kadar ters ördüm ve son 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün tekrar düz tarafındayız. Bakın, bu alt zemini oluşturmak için bu şekilde çalıştık. Şimdi örnek çalışmamızı yapacağız. Çok kolay bir çalışma. Yine ilk 7 son 7 hep haroşa devam edecek. İlk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 6 ve 7 sayalım. 2, 4, 6, 7. Şimdi burada model çalışmamızı yapacağız. Kenarlarda bir tane düz ilmek bırakıp araya örnekleri yerleştiriyorum. Düzgün bir görüntü olabilmesi için. Şimdi bir ilmek düz ördüm. Ve modele başlıyorum. Bakın, sırada 2 düz ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmeği kestim. Şimdi sırada 2 ilmeğim var. Eğer ilmeklerinizin yönü benimki gibi tersse önce ilmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz ve bu 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte kesiyoruz. Bakın, V şeklinde bir görüntü elde ettim. Devam ediyorum. Araya 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi aynı işlemin tekrarını yapacağım. Bakın, sırada 1, 2 ilmeğim var. Soldan sağa doğru batıp ikisini birlikte ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Bunu da sağdan sola doğru ikisini birlikte ördüm. Model bu kadar kolay. Devam ediyorum. Yine araya 1, 2, 3, 4 ilmek düz örüyorum ve örnek tekrarı yapıyorum. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeğim yönlerini düzelttirdim ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru
birlikte örerek kestim. Yanındaki 2 ilmeğin yönlerini değiştirdim ve bu 2 ilmeği de birlikte düz örgü örerek kestim. Bakın. Şimdi arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 7 ilmek haroşam ve önünde bir düz ilmeğim var. Tıpkı sıra başında yaptığımız gibi 7 haroşadan sonra bir düz örmüştük ya. Şimdi örneğimiz bitti. Bir ilmek düz ve 7 haroşayla sıramı tamamlıyorum. Örneğimizi kurduk, sıramızı tamamladık. Arka sırada ilk 7 ve son 7 ilmek haroşa, aradaki ilmeklerin tamamını ters örgü örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. İpi kendime aldım. Son 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Kesme yaptık ve ilmeklerimizin sayısı azaldı. Şimdi bir sonraki sırada eksilttiğimiz ilmekleri yerine koyacağız arkadaşlar. Örneğimiz böyle tamamlanıyor. Evet, ters örgülerle örgümü ördüm. Son 7 ilmeğim haroşa örgü. Şimdi bizim şişimizde 44 ilmeğimiz vardı. Bu yaptığımız kesmelerle beraber bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek eksilmiş oldu arkadaşlar. Yani 36 ilmeğimiz, 36, 40, 44. Evet, 36 ilmeğimiz kaldı. Sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız ve örnek çalışmamız devam ediyor. Tekrar ilmek sayımız 44'e çıkacak ve şu görmüş olduğunuz modeli oluşturmuş olacağız. Evet, ilk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Ne yapmıştık? Sıradaki ilk düz ilmeği düz olarak örmüştük. Şu kenar kısmına bırakmak için başta ve sonda. Ve şimdi kesim yapmış olduğumuz bakın ilmekler. 2 ilmeği bir ördük. 2 ilmeği bir ördük. Bakın bu 2 ilmeğin arasında şöyle bir boşluk oluşuyor. Yuvarlak bir boşluk. Yani şuradan değil, bakın bir altında. Şimdi buraya batıyoruz. Bir ilmek düz örüp çıkartıyoruz. Ardından bu kesmiş olduğum 1, 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Sonra tekrar şu aynı yuvaya batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Ne olmuş oldu? Kestiğimiz 2 ilmeği tekrar yerine koymuş olduk. Model böyle ilerliyor. Sonra arada 4 düzümüz vardı. 1, 2, 3, 4. Yine kesim yapmış olduğumuz örnek yerine geldim. Bakın 2 ilmeğin arası ama şu alt yuva. Bakın burada kocaman görünüyor. Buraya batıyorum. Bir düz örüyorum. Sonra şişteki 1, 2 ilmeği düz örüyorum. Sonra tekrar aynı boşluğa batıp bir düz ilmek çıkartıyorum. Bakın yine ilmek sayım 4 oldu. Kestiğimizi yerine koyduk. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 ilmek düzden sonra model çalışmamın olduğu yerdeyim. Bu boşluk olan yuvaya batıp 1. Sonra şişteki 2 ilmeği örüyorum. 3. Son olarak tekrar aynı boşluğa batıyorum ve örüyorum 4. Devam ediyorum. Arada 4 düz ilmeğim var. 2, 3 ve 4.
son örnek çalışmamın olduğu yerdeyim. Bakın yine araya batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Sonra sıradaki 1 2 ilmeği örüyorum ve son olarak tekrar bu yuvaya batarak bir ilmek çıkartıyorum. Yine 4 ilmek oldu. Kestiğimiz ilmekleri yerine koyduk ve bizim yine 44 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir düz 7 haroşayla sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Arka sırada yine ilk 7 ve son 7 ilmeğim haroşa. Aradaki ilmeklerim ters. Arka sıra hiç değişmiyor. Hemen örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haroşa. Ardından ipi kendime aldım. Ve ilmeklerimin tamamını, bakın çıkarmış olduğum ilmeklerde hepsini ters örgü olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim kalana kadar. İlk ve son 7 ilmeğimiz hep haroşa örgü. Bu kadar kolay. Örnek 4 sıradan oluşuyor. Bir sırasında kesiyoruz. Arka sırada ters örüyoruz. Tekrar ön sırada, yani 3. sırada ilmek çıkartıyoruz. Ve tekrar arka sırada ters örgülerle bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ters örgülerle ördüm. Sıra sonunda 7 ilmeğim var. Haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Şu çalışmayı, şu model çalışmasını bitirmiş olduk. Şimdi bunun tekrarını yapacağız fakat kaydırmalı ilerliyor. O yüzden arada 4 düz örmüş olduğumuz ilmekler var ya, bu kez model çalışmasını oraya uygulayacağız. Hemen birlikte yapalım. İlk 7 ilmeğim haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın bir düz ilmeğim ve ardından örnek çalışmasını yaptığım 4 ilmeğim var. Bu kez bu ilmekleri düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonra arada bakın 4 tane hep düz ördüğümüz ilmeklerimiz var. 2 model arası. Şimdi modeli, örneği buraya kuracağız. Aynı şeyi yapacağız. Geliyorum. Soldan sağa doğru 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Onu da sağdan sola doğru birlikte ördüm. Bakın yine kesim yaptık. Hiç değişen bir şey yok. Arada 4 ilmeğimiz var. Düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve tekrar bir önceki sırada sadece düz ördüğümüz ilmeklerimiz var. Soldan sağa doğru ilk 2 ilmeği birlikte ördüm. Sonra ilmeklerimin yönünü değiştirdim. Sıradaki 2 ilmeği sağdan sola doğru kesim yaptım. Yine ilmek sayımız azalarak devam ediyor. Bu sırayı böyle öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ilmeği ördüm. Bir önceki örnek çalışmamdaki 4 ilmeği düz ördüm. Ve yine sıradaki 2 ilmeği soldan sağa, sonra sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sağdan sola doğru birlikte ördüm. Sıra sonuna geldim. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmek bir önceki örnek çalışmamın ilmekleri. Bir ilmek de hemen yanındaki kenar ilmek. 5 ilmeğimi düz ördüm. Sonra 7 ilmeğim kenar patım için zaten haroşa örgü. Sıramızı tamamladık. Arka sırada ilk 7 ve son 7 haroşa, aradaki ilmekler ters örgü.
Evet, 2, 4, 6, 7 ilmek haroşadan sonra aradaki ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. Evet, aradaki ilmekleri ters olarak ördüm ve sıra sonunda 7 ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün düz tarafındayım. Şimdi kestiğimiz ilmekleri artıracağız. İlk 7 ilmeğimiz haroşa örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından düz ilmeklerim var 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 düzümü ördüğümde bakın kesim yapmış olduğum 2 ilmeğim var. Şöyle bakın, bu 1, bu 2. Ne yapıyorduk? Şu aradaki şöyle bakın boşluğa batıp bir ilmek çıkartıyorum. Ardından bu 2 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. 1, 2. Son olarak aynı boşluğa batarak bir düz ilmek daha örüp bir ilmek daha çıkartıyorum. Yine model çalışmamı tamamladım. Arada 4 ilmek var. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi örüyorum. Bakın ikinci model çalışmam. Batıyorum. 1. Ardından şişteki 2 ilmeği örüyorum. Sonra tekrar aynı yere batarak bir kez daha örüyorum ve kesmiş olduğum ilmekleri yine çıkarmış oluyorum. Arada 4 düzüm var. 1, 2, 3, 4. Yine model çalışması. Bakın battım, ördüm. Sıradaki 2 ilmeği düz olarak ördüm. Son kez aynı yuvaya battım ve tekrar ördüm. Sıra sonunda 5 düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5 düz olarak ördüm ve 7 haroşayla sıramı tamamladım. Şimdi arka sırada yine ilk 7 ve son 7 ilmeğim haroşa, aradaki ilmeklerim ters örgü olarak örülüyor. Onları örelim. Evet, ters örgülerimi bitirdim. Sıra sonunda 7 ilmek haroşam var. Haroşa örgülerimi de örüp sıramı tamamladım. İkinci kez bakın ne kadar güzel oldu. Örnek çalışmamı tamamladım. Şimdi yeni örnek çalışması yapacağız. Yine kaydıracağız. Ne yapacağız? Bir önceki örneğimizin olduğu yere yeniden kurulum yapacağız. Hep böyle olacak. Bir model burada olacak. Bir ilmek düzden sonra kuracağız. Sonra kaydıracağız. 5 ilmek düzden sonra arkadaşlar. Hep böyle öreceğiz. Şimdi başlayalım. Son kez kurulumu göstereyim. Hep böyle örerek devam edeceğiz zaten. İlk 7 ilmeğim haroşa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 haroşadan sonra ne yapmıştık? Bir ilmek düz örmüştük başlangıçta. Bakın bu ilmeğimi düz ördüm. Ve aradaki şimdi bu 4 ilmeğe model çalışması yapacağız. Ne yapıyorum? İlk ikisini soldan sağa doğru birlikte örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü değiştirip onu da sağdan sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Bakın bir önceki model çalışmamın 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Ardından yine 4 ilmeğim var. Soldan sağa doğru, sonra sağdan sola doğru birlikte örerek kestim. Devam ediyorum. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Bakın yine soldan sağa doğru birlikte kestim. Yandaki 2 ilmeği de sağdan sola doğru birlikte kestim.
Araya 4 düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve son kez sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru, onun yanındaki 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte örerek kestim. Bir düz ilmeğim var kenarda, onu ördüm ve 7 ilmek haroşa ile birlikte sıramı tamamladım. Üçüncü kez örnek kurulumu yapmış olduk arkadaşlar ve hep böyle devam edecek. Bakın birbirinin aynısı 2 tane örgü. İki parçamızı da aynı sayılarda başlayacağız. Aynı kurulumla öreceğiz. Ta ki şu lastik kısmının bittiği yaka yerine kadar. Şimdi arkadaşlar şu haroşa dişlerini saydığımızda şuraya kadar 43 diş haroşa örgü oluyor. Şimdi biz örnek çalışmasını yaparak 42 diş olacak şekilde tamamlayalım. 43. diş tıpkı şu başlangıçtaki gibi önde bir sıra düz, arkada bir sıra ters örgü olacak. 42 diş örnek kurulumunu yapalım. 43. dişi beraber ördükten sonra küçük bir kesim ve lastik çalışmamız var. O kısmı beraber örmeye devam edelim. Arkadaşlar tam 42 diş haroşa boyunca şu başlangıçtan saydığımızda örgümü ördüm. Şimdi 43. dişi örerken artık model çalışması yapmıyoruz. Bakın son kez model çalışmamı yaptım ve örgümün ön sırasındayım. Şimdi bir sıra ilk 7 ilmeğim haroşa, aradaki ilmeklerim düz, son 7 ilmeğim haroşa olarak örgümü örüyorum. Artık model çalışmamız bitiyor. Lastik çalışmamıza başlayacağız. Evet, son 7 ilmek kalana kadar düz örgülerle ördüm. Son 7 ilmeğim yine haroşa örgü. Şimdi arka sırada da ilk 7 ve son 7 ilmeğim haroşa örgü. Aradaki ilmeklerimi ters örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ve tam 43 diş haroşa boyunca örgümü örmüş oluyorum. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, son 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum ve 43 diş örgüye örgümü tamamladım. Şimdi arkadaşlar örgümüzün sağ tarafı bu. Önce bir ilik çalışması yapacağız ve sonra tekli lastik çalışmasına geçeceğiz. Tekli lastik çalışmasını yaparken de bizim 44 ilmeğimiz vardı. 9 ilmek şu lastik olan kısımdan eksilteceğiz ve 35 ilmeğe ilmek sayımızı düşüreceğiz. Başlayalım. 4 ilmek haroşa örüyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. 2, 3, 4 ilmek haroşamı ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte haroşa örgü olarak ördüm. Ardından bir haroşa ilmeğim var, onu da ördüm. 7 ilmek örmüş oldum. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Burada artık lastik çalışmasına başlayacağız ve eksiltmelerimizi yapacağız. Şimdi bir ilmek düz, ardından bir ilmek ters. Sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bir eksiltme yaptım. Sonra bir ters. Tekrar sıradaki 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. İkinci kez eksiltme yaptım. Sonra bir ters. Sıradaki 2 düz ilmeği birlikte ördüm. Üçüncü kez eksiltme yaptım. Sonra bir ters. Yani düz örgülerde 2 ilmeği birlikte örüyorum. Dördüncü kez kestim. Sonra bir ters.
Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 5. kez kestim. Sonra bir ters. Devam ediyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 6. kez kestim. Sonra bir ters. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 7. kez kestim. Sonra bir ters. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. 8. kez kestim. Sonra bir ters. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Düz olarak 9. kez kesmiş oldum. Ardından bir düz, bir ters, bir düzle lastik çalışmamı bitirmiş oldum. Son 7 ilmeğim haroşa örgü. Son 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, tam 35 ilmeğim şişimde kaldı. Örgümüzün arka tarafı artık 35 ilmeğimizin ilk 7 ilmeğini haroşa olarak örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. 7 haroşadan sonra lastik örgümüz var. Bakın ters örgüyle örülmüş. Tersi ters, düzü düz olarak bir ters bir düz tekli lastik çalışmamı örüyorum. Son 7 ilmeğim kalana kadar. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Son 7 ilmeğim kalana kadar lastik örgümü ördüm. Son 7 ilmeğim var. Haroşa örgü olarak sıramı tamamlıyorum. Evet, ilk ilik çalışmamızı yaptık. 9 ilmek eksiltmemizi yaparak lastik kurulumuna başladık. Bakın iliğimiz burada. Şimdi arkadaşlar lastik çalışmamıza devam edeceğiz. Tam 10 diş haroşa boyunca şöyle saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa boyunca lastik örgümüzü örmeye devam edeceğiz. İlk ilikten sonra 6 diş haroşa arayla 2 tane daha ilik açacağız. Toplamda 3 tane ilik çalışmamız olacak. Şimdi bu şekilde 35 ilmeğimizi haroşa ve lastik örgüyle 10 dişe tamamlayalım. Birinci dişini örmüş olduk. 9 diş daha örelim. Sonra yaka kesimlerini yapacağız. Birlikte devam edelim. Arkadaşlar tam 10 diş haroşa boyunca lastik örgümü şu aralarda ördüm. Bakın ilk ilikten sonra 2, 4, 6 diş haroşadan sonra ikinci iliğimi açtım ve ardından 2, 4 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi yakamızı ayıracağız arkadaşlar. Şu ilikli olan kısmımızda haroşa örgü öreceğiz ve şu kol altı kesimimizde omuza kadar devam edecek. O yüzden şöyle yapıyoruz. Haroşa örgüye geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördükten sonra artık lastik örgümden de haroşa öreceğim. Bakın şimdi buraya lastik ayıracağım. 1, 2, 3, 4 tane. Şuradaki 8 ilmeği ayırdıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Şu başlangıçtaki 7 haroşa ilmeğim de dahil 21 ilmek haroşa örüyorum. Artık lastiklerimin üzerine de haroşa örgü örüyorum. Tam 21 ilmek. Kontrol edeyim. 1, 2, 3, 4. Evet. 20, 21. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek haroşamı ördükten sonra şimdi lastik ilmeklerim var. Bunlar devam edecek. Omuz bitimine kadar. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters,
bir düz, bir ters ve bir düz. Bu lastiğimiz hep burada devam edecek. Sonra 7 ilmek haroşayla sıramı tamamlıyorum. Örgümüzün arka tarafında da ilk 7 ilmeğim haroşa örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haroşadan sonra lastik örgü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tam 9 ilmek lastik örgüm var. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Pardon. Tam 7 ilmek. Özür dilerim. Tam 7 ilmek lastik örgüm var. Bakın. Şu düz olanlar 4 tane olacak. 1, 2, 3, 4. Yani 2, 4, 6, 7 ilmek. Lastikten sonra geride 21 ilmeğim kalıyor. Ve bu 21 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde toplamda 5 diş haroşa boyunca öreceğiz. Yakamızı ayırmış olduk. Omuzlarımızı ve yakamızı ayırmış olduk bu şekilde çalışarak. Bakın. 21 ilmek haroşa, 7 ilmek lastik ve 7 ilmek haroşa. Bu şekilde 5 diş haroşa boyunca öreceğiz. Bu bizim düğmeli olan sağ tarafımız. Şimdi sol tarafı ben ördüm. Sol tarafı da görün arkadaşlar. Sol tarafta da nasıl başlıyoruz örgüye? Artık ön bedenleri ayırırken burada değişiklik var. Şimdi burada ne yapmıştık? 21 ilmek haroşa, sonra 7 ilmek lastik, sonra 7 ilmek haroşa örmüştük ya. Burada başlarken örgümüzün düz tarafında 7 ilmek haroşa, sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 7 ilmek lastik ve son 21 ilmeğim haroşa örgü olacak şekilde, bakın bu şekilde örüyoruz. Yani birbirinin bakın simetrisi oluyor. Buralar yaka kısımlarımız olacak. Şimdi 4 diş haroşa boyunca örelim. 5. dişi örerken şu örgümüzün arka tarafında hem yaka kesimi yapacağız hem de 5. dişi tamamlayacağız. Yani bir diş boyunca ördük. Evet arkadaşlar, 5 diş olacak şekilde ilik düğmeli olan ilik kısmımın olduğu yeri ördüm. Bunu tam 5 dişe tamamladım. Sol tarafım yani düğme dikilecek tarafı da 4 diş ördüm. Örgümün düz tarafında bir sıra ördüm. Şimdi arka sıradan bunu hem 5 dişe tamamlayacağız hem de kesim yapacağız. Önce ilik düğmeli ilikli olan kısmın kesimini yapalım. Şimdi arkadaşlar burada yaka kesimi yapacağız. Şu başlangıçta 2, 4, 6, 7 haroşa, 7 lastik ve 2, 4, 6, 7 haroşa kalana kadar. Yani 3, 7'nin 21 ilmek omuz ilmeklerimiz kalacak. Geriye kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeği de yakamız için keseceğiz. Şimdi 5 dişe tamamladık. Örgümüzün düz tarafındayız ve başlıyoruz. Haroşa örgü olarak örüyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğimi haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 1. Sıradakini ördüm, kestim. 2. Sıradakini ördüm, kestim. 3. 4. 5. 6. Sıkı bir kesim yapmayın. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 ilmek kestim. Bakın. 7 haroşa, 2, 4, 6, 7 lastik, 2, 4, 6 sağ şişimdeki ilmeğimle 7 haroşa, yani 21 ilmeğim kaldı. 14 ilmek kestim. Devam ediyorum. 2,
3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa, ardından bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz tekli lastik çalışmam ve son 7 ilmeğim haroşa örgü. Artık 21 ilmeğim kaldı ve omuza kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Şöyle birkaç santim ördükten sonra zaten yeterli olacak. Şimdi arka sırayı da örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa. Sonra bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz ve bir ters lastikle lastiğimi bitirdim. Yine 7 ilmek haroşayla sıramı tamamlamış oldum. Burası ilikli kısmımız, yani yeleğimizin sağ ön bedeniydi. Bakın burada yaka kesimi bitti. Şimdi aynı kesimi yeleğimizin sol bedeni için yapacağız. Burada da 4 diş haroşa boyunca ördüm. Bir sıra düz taraftan örgümü ördüm. Şimdi örgümün arka tarafında hem haroşa dişimi 5'e tamamlayacağım hem de kesimimi yapacağım. Aynı şeyi yapıyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. Sıradaki ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bir kez kestim. Sıradaki ilmeğimi haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. 2. Ördüm, kestim 3, ördüm, kestim 4, ördüm, kestim 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ilmek kestim arkadaşlar. Burada da 21 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sağ şişimdeki ilmekle 21. Devam ediyorum. 7 ilmek haroşamız vardı. Şiştekinden sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi 7 ilmek lastiğim var. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir tersle bitirdim ve 7 ilmek sıra sonunda haroşa ilmeklerim var. Onları da örerek sıramı tamamladım. Şimdi bakın örgümüzün düz tarafında kesme yapmış olduğumuz sırayı görüyor musunuz? Hem kesim yaptık hem 2, 4, 5. diş haroşa örgümüzü örmüş olduk. Yine bu sol tarafta da istediğimiz omuz yüksekliğine ulaşana kadar 7 haroşa, 7 lastik, 7 haroşa olacak şekilde. Bakın 7 haroşamı ördüm. Sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 7 ilmek lastik örgümü ördüm. Sonra tekrar 7 ilmek haroşa. Her iki tarafı da istediğimiz omuz yüksekliğine ulaşana kadar örelim ve ön bedenlerimiz bitmiş olsun arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Evet, bu şekilde örelim, bitirelim. Sonra arka bedenle devam edelim. 21 ilmekten oluşan şu omuz ilmeklerimi bakın tam 10 diş haroşa boyunca ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Diğer tarafta aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa boyunca ördüm ve ön bedenleri bitirdim. Şöyle güzel 3 adet düğme ile beraber süslemiş oldum. Düğmelerimi de dikmiş oldum ve ön bedenlerim bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi arka bedeni örmeye başladım. Bakın arka bedende tıpkı ön beden gibi örnekli bir çalışma oldu.
Tam 76 ilmekle örgüme başladım ve 5 diş haroşa örgümü ördükten sonra bir sıra düz, bir sıra ters örgü ördükten sonra ilk 7 ve son 7 ilmeğim yine haroşa örgü, aradığım model çalışmamı uyguladım. Ön bedende yapmış olduğum gibi 7 haroşadan sonra bir düz ilmek ördüm. Sonra model çalışmamı uyguladım. 4 düz bir örnek, 4 düz bir örnek olacak şekilde sıra sonunda en son modelimden sonra bir düz ve 7 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam 8 tane örnek çalışmam olmuş oldu. Yine aynı sıra uzunluğunda model çalışmamı ördüm. Şöyle modelleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane örnek çalışmamı uyguladım. En son örnek çalışmamdan sonra arkadaşlar yine bir sıra önlerde düz, arkada ters olacak şekilde örgümü ördüm. Şimdi şu lastik çalışmasının aynısını arka bedene uygulayacağız. Yine ilk 7 ve son 7 ilmeğim haroşa olacak. Aradaki ilmeklerimi lastik örgü olarak öreceğim. Ne yapmıştık bu ön bedende? İlmeklerimizde eksiltme yapmıştık. Arka bedende de 76 ilmeğimizden 7 ilmek eksilteceğiz ve 69 ilmekle beraber örgümüze devam edeceğiz. Hemen birlikte yapalım. İlk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı ördükten sonra tekli lastiğime başlıyorum. İlk ilmeğim düz, ardından bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi kesmeye başlayalım. 7 tane ilmeğimizi keseceğiz. Sıradaki düz ilmeğimi, şu 2 ilmeği birlikte örerek kesip düz örgümü ördüm. Bir kesim yaptık. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördükten sonra bir tane daha yapalım. 2 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi kestim. Yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördükten sonra üçüncü kez keselim. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz ördüm ve üçüncü kez kestim. 4 kez daha keseceğiz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örelim. Dördüncü kez kestik. Devam edelim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi 5. kez keselim. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz ördük. Devam edelim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örelim. 6. kez kesmiş olduk. Devam edelim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği birlikte örelim. 7. kez kesmiş olduk. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ördüğümüzde sıra sonunda 7 haroşa ilmeğim var ve bu 7 haroşa ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi kontrol edelim. 69 ilmeğimiz kalmış mı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ve 69 ilmek. Evet, kesimlerimiz bitti. Artık ilk 7 ve son 7 ilmeğim haroşa, aradaki ilmeklerim tekli lastik olacak şekilde ense kısmımıza kadar örmeye devam edeceğiz. 2, 4, 6, 7 haroşadan sonra lastik örgümü örüyorum. Tersin üzerine ters, düzün üzerine düz. Evet, tekli lastik çalışmamı uyguluyorum. Son 7 ilmeğim yine haroşa örgü. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz ense kısmımıza kadar. Ense kısmımızda küçük bir yaka oyuntusu yapacağım. Bebeğimizin ensesine yeleğimizin arka kısmı dayanmasın diye bu çalışmayı yapacağız. Rahat bir yaka oyuntusu olabilmesi için. Evet, tersin üzerine ters, düzün üzerine düz olacak şekilde son 7 ilmeğim kalana kadar lastik örgümü örüyorum. Evet, sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örgü örerek sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi bu şekilde bir miktar örelim. Sonra ense oyuntusuyla devam edelim. Evet arkadaşlar, arka bedenimin lastik çalışmasını kaç kere ördüm hemen sayalım birlikte. Şimdi ilk şu lastik örgüye başladığımız yerden itibaren haroşaları sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tam 18 diş haroşa boyunca ördük. Şimdi bu ön bedenimizde saydığımızda tam 25 diş haroşa boyunca örgümüzü örüp bitirmiştik. Hemen kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Şimdi arka bedenimizi de 25 dişe tamamlayacağız. Fakat bir ense çalışması yapmamız lazım. Ense çalışmasını yapabilmemiz için de önce tıpkı şu ön yakada olduğu gibi ense kısmımıza bir haroşa çalışması yapacağım ki güzel bir görüntü olsun. Ve aynı zamanda lastik örgüden haroşa örgüye geçeceğimiz için örgünün açılmasını istemiyorum. İlmek sayımız da müsait. Şu ense kısmında ilmek eksilteceğim arkadaşlar. Şimdi kaç ilmeğimiz vardı? 3, 7'nin 21 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 ilmeğimiz vardı. Şimdi ne yapacağız? 21 ilmek sağda ve solda ayıracağız. 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Şurası omuzun bir tarafı. Burada da sayalım. 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Burada diğer tarafı. Şimdi arada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 ilmek var. Bu 27 ilmekten eksiltme yapacağım. Yakamıza 20 ya da 21 ilmek yeterli. Daha fazlasına gerek yok. O yüzden hem şimdi yaka çalışması yapacağız, ense çalışması yapacağız. Hem de aynı zamanda bir kesme çalışması yapacağız. Tıpkı ön bedenlerde olduğu gibi ilk 7 ilmeğim haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa. Ardından 7 ilmek tekli lastik örüyorum. Bir düz, 2 ters,
3 düz, 4 ters, 5 düz, 6 ters ve 7 düz. Lastik çalışmamı ördüm. Şimdi haroşa örgüye geçeceğim. Haroşa örgüye geçerken de aynı zamanda 6 ya da 7 ilmek. Buradan eksiltme yapacağım. Hemen başlayalım. Artık haroşa örgü örüyoruz. Hatta ilk 2 ilmekle başlayalım. Bakın. Düz ilmek, şu ters, yanında düz ilmek var. Soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. Bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum haroşa örgüye. 3 4 5 ördüm. Şimdi bir tane daha keselim. 2 ilmeği birlikte 2 etti. Devam edelim. 1 2 örelim. Birlikte örelim. 3. Devam edelim. Birlikte örelim. 4. 1. Birlikte örelim. 5. Birlikte örelim. 6. 1 2 şöyle birlikte örelim. 7. Tam 7 ilmek eksiltmiş olduk. Devam ediyorum haroşa örgülerime. Şimdi şurada 21 ilmeğimiz vardı, işaretlemiştik. Bunun 7 ilmeğini yine haroşa öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek haroşamı ördüm. Ardından bakın lastik örgüm var. 7 ilmek. 1 düz, 2 ters, 3 düz, 4 ters, 5 düz, 6 ters ve 7 düz olacak şekilde lastik örgümü ördüm. Son 7 ilmeğim zaten haroşa örgü. Örgümüzün düz tarafında bunu yaptık. Şimdi ters tarafında artık haroşa örgü ve lastik örgü olarak ilmeklerimizi öreceğiz. İlk 7 ilmeğim haroşa örgü. 4, 5, 6, 7. Ardından 7 ilmek lastik tersle başladım. 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters, 6 düz, 7 ters. Ardından haroşa örgülerle şuradaki lastik çalışmamın olduğu yere kadar haroşa örgü örüyorum. Sayalım kaç tane olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Tam 34 ilmek haroşa ördüğümde 2, 4, 6, 7 ilmek lastiğim kalıyor. İlk lastik ilmeğim tersle başlıyor. 1 ters, 2 düz, 3 ters, 4 düz, 5 ters, 6 düz, 7 tersle lastik örgüm bitti ve son 7 ilmeğim haroşa örgü. Evet, arka sırayı da tamamladım. Şimdi ön sıraya döndüğümüzde bakın arkadaşlar, 7 haroşa, 7 lastik, sonra 34 ilmek haroşa, 7 lastik, 7 haroşa örgü olacak şekilde şu ense kısmımızı örmüş olduk. Arkadaşlar bunu 3 diş örelim. 4. dişi örerken ense kesintisi yapacağız. Hep bu şekilde şimdi örelim. 4. dişte beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın tam 4 diş haroşa boyunca
ense kısmımı ördüm. Şimdi tıpkı ön bedenlerde olduğu gibi şurada 21 ilmekten oluşan omuzumuzu öreceğiz. Şimdiye kadar kaç ilmek kaç diş örmüştük? 18'di. 19, 20, 21, 22. 3 diş haroşa boyunca daha örgümüzü öreceğiz. Fakat şu ense kısmımızı örmeyeceğiz. Sonra ön bedenle birleştireceğiz. Hemen başlayalım. İlk 7 ilmeğim haroşa örgü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından 7 ilmek lastiğim var. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. 7 ilmek lastikten sonra şimdi arkadaşlar buradan 7 ilmek omuzumuza ilave edeceğiz ve haroşa öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa ördüğümde tıpkı ön bedendeki omuz ilmeklerimiz gibi 7 haroşa, 7 lastik, 7 haroşa, toplamda 21 ilmekten oluşan omuz ilmeklerimiz oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Şimdi geriye dönüyoruz. Bu 21 ilmeğimizi yine 7 haroşa, 7 lastik, 7 haroşa olacak şekilde örüyorum. 4, 5, 6, 7 ilmek haroşa, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 7 ilmek lastik ve tekrar 7 ilmek haroşa örgüyle örgümün arka sırasında ördüğümde ilk diş haroşa örgümü elde etmiş oldum. Şimdi bunu 3 dişe tamamlayalım. Şimdi örgümüzün ön tarafı 7 haroşa, 7 lastik, ve 7 haroşa ile 21 ilmeğimi ördüm. Tekrar geri döndüm. Örgümün arka tarafında örüyorum. İkinci diş haroşa örgümü elde etmiş oluyorum. Arkadaşlar bunu bu şekilde 3 dişe tamamlayalım. Evet, tam 3 dişe tamamladım. Bakın 1, 2 ve 3 diş. Şimdi hemen ön bedenimizle birleştireceğiz. Geliyorum. Ön bedenimdeki ilmeklerimle şöyle ters tarafları dışarıda, düz tarafları içeride olacak şekilde arka bedenin ve ön bedenin ilmeklerini yan yana getiriyorum. Ve örerek kesme tekniğiyle keseceğiz şimdi. Bakın. Her iki şişten şöyle birer ilmeğe batıyorum. Birlikte örüyorum. Ve bu benim kesim ilmeğim olacak. Şimdi her iki şişten birer ilmeğe battım. İkisini birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki iki ilmeği birlikte ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki bütün ilmekleri bu şekilde 21 ilmeği karşılıklı birlikte örüp keserek birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde bütün ilmekleri keselim. Evet.
Evet, karşılıklı 21 ilmeği keserek bakın arkadaşlar omuzumu birleştirdim. Ne kadar düzgün bir birleşim oldu. Şu ön bedenimizin ilmeği, bunu tığımla yürüteceğim ve örgümün içerisinden gizleyeceğim. Şimdi 3 diş boyunca şurada var olan ilmeğimi, ipimi kesmek istemediğim için şöyle aşağıya doğru taşımam lazım. Bunu da tığımın yardımıyla yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Geliyorum. Şu haroşa dişlerinin arasından tam şuradan batıyorum ve kaydırıyorum. Bu kadar basit. Geliyorum. Sıradaki haroşa dişinin arasından batıyorum ve kaydırıyorum. Son kez iniyorum. Aşağıdaki haroşa dişinin arasından batıp kaydırıyorum. Bakın, hiç belli olmadı. Çok da güzel olmuş oldu. Şimdi ense kesimi yapacağız. Aşağıya taşıdık. Şimdi ense kısmımızda şurada kesim çalışması yapacağız. Sıradaki ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bütün ilmekleri sıra sonunda 21 ilmek kalana kadar arkadaşlar bu şekilde örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Ense oyuntumuzu da böylece yapmış olduk. Şimdi sol omuzumuzu öreceğiz ve ön bedenle birleştireceğiz ve yeleğimiz bitmiş olacak. Sadece yan dikişimizle beraber dikişlerimizi yapacağız ve bitireceğiz. Evet, 21 ilmek kalana kadar kesiyoruz. Kesim yaparken çok sıkı yapmamaya dikkat edin. 2, 4, 6, 7. Evet, son bir tane daha kestiğimde bakın arkadaşlar 7 haroşa, 7 lastik, 2, 4, 6 sağ şişimdeki ilmeğimle beraber 7 haroşa yani 21 ilmeğim olmuş oldu. Şimdi sol omuzumu örüyorum. 3 dişte burayı öreceğim. 25 dişe tamamlamış olacağım ve yine her iki bedeni örerek birleştirme tekniğiyle birleştireceğim. Evet. Şimdi 3 diş haroşa boyunca örelim ve yine beraber birleştirmeye devam edelim. Evet, tam 3 diş haroşa boyunca 21 ilmeğimi ördüm ve artık birleştirme yapabilirim. Bakın. 1, 2, 3 diş boyunca ördüm. Şimdi ön bedenimizle beraber birleştirelim. Yine örgülerimizin düz tarafları içeride, ters tarafları dışarıda olacak şekilde ön ve arka bedeni ilmeklerini yan yana getirdik. Önce ilk 2 ilmeğe batıp şöyle birlikte ördüm ve bu benim artık kesme ilmeğim oldu. Sonra sıradaki ilmeklere battım, arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğe battım, karşılıklı arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Evet. İlmeklerin tamamını bu şekilde kesip bitirelim. Evet, ilmeklerimin tamamını kestim arkadaşlar. Şu son ilmeğimi bir kez daha örüyorum ve ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum.
Şimdi iplerimizi de gizleyelim. Bakın burada 2 tane başlangıç ve bitiş ipimiz var. Bunları sırayla örgümüzün içerisinden tığımızın yardımıyla gizliyoruz. Bu tamam. Şu ön bedenin ipi, bunu önce düğümleyerek sabitleyeceğim. Sonra bunu da yürüteceğim. Her iki omuzdaki fazla iplerimizi bu şekilde temizleyelim. Evet, diğer tarafta da önce sabitledim. Sonra kestim. Bakın arkadaşlar ne kadar düzgün bir yakamız ve omuz kesimlerimiz oldu. Çok güzel olduk. Harika bir kalıp oldu. Şimdi son olarak arkadaşlar şu örgümüze başlarken ipimizi biraz uzun tutmuştuk. Ne demiştik? Bu ipler bize lazım olacak ve yan dikişlerimizi bunlarla yapacağız demiştik. Şimdi ben iğneme ipimi geçirdim. Örgümün düz tarafındayım. Karşılıklı hiza alarak birleştireceğim. Bakın ilk başlangıçtan itibaren önce karşılıklı birleştirdim. Ardından geliyorum sırayla haroşa dişlerini hiza alarak arkadaşlar, bir sağdan bir soldan, bakın bir buradan bir diğer taraftan, bir buradan bir buradan, bu şekilde haroşa dişlerini hiza alarak kenarlarımızı birleştiriyoruz. Tam şu lastik çalışmalarımızın olduğu yere kadar bu şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, karşılıklı hiza alarak bakın tam lastik hizasının olduğu yere kadar birleştirdim. Şimdi içeriye iğnemi gönderdim. Burada düğümleyerek sabitledim. Ve yine şu dikiş yapmış olduğum haroşa dişlerinin arasından iğnemi yürüttüm ve fazla ipimi kestim. Evet, ilk yan dikişimizi yaptık. Bakın hem iç tarafı hem düz tarafı tertemiz bir çalışma olmuş oldu. Şimdi aynı yan dikişleri diğer tarafta da yapalım. Sonra kameramı ayarlayayım. En ve boy ölçümü vereyim ve yeleğimizin son hali harika oldu. Son halimizi bir görün. Evet arkadaşlar, her iki tarafımın da dikişini tamamladım. Kameramı da ayarladım. Bakın ne kadar güzel bir yelek çalışması yapmış olduk. Rahat 1-2 yaşın kullanabileceği büyüklükte bir çalışma oldu. Şöyle yakadan tam omuzdan etek ucuma kadar uzunluğum 36 santim. Şöyle enimi ölçtüğümde tam 27 santimde enim var arkadaşlar. Çok güzel bir yelek oldu. Kalıbımız çok güzel oldu. Arka bedenimiz, şu arka ense oyuntumuz filan, her şeyiyle kalıbımız çok düzgün olmuş oldu arkadaşlar. Ben çok keyif alarak ördüm ve anlattım. Umarım siz de aynı keyifle örüp bebeklerinize giydirirsiniz. Bu arada arkadaşlar, bir yumaktan biraz fazla ip kullandım. Hatta şöyle yaptım. 2 yumak iple örgüye başladım. Şu ön bedenleri ayrı ayrı birer yumakla ördükten sonra artan ipimin biriyle diğer arka bedeni ördüm. Arka bedeni ve ön bedeni
Yani bir yumakla örmüş oldum. Artan ipim bu. İkinci yumağım da bu arkadaşlar. Bu ikinci yumakla sadece bir ön beden ördüm. İlk yumakla da bir ön bir arka beden ördüm ve artan ipim bu olmuş oldu. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.